Hayaller bu şekilde. Sorun değil. Bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Karavan tasarımında ben bu konuda iç mimar olarak, aynı zamanda endüstriyel tasarımcı olarak iki disiplini de birleştirip tek bir potada eritme imkanımız oluyor aslında bu projeyle beraber. Uluslararası bir markada şu anda yollarda kullanımda olan bir çekicinin tasarım aşamasında da bulunmuştum. Dolayısıyla oradaki edindiğim bilgiler, tecrübe, ince detaylar ve endüstriyel tasarım anlamında da yapılacak olan kararları bir nebze olsun özümsemiş olduk. Bunların hepsini de bu projede karavan içerisinde kullanacağımızı düşünüyorum. Form tasarladık. Aracımızın ismini konumlandırdık orada. Yine bir aydınlatma da var şurada stoplarla beraber. Tamam. Yani kapalıyken de aracın formuyla bütün bir hale getirmek istedik orada. Şu kapağı ayrı döktürürüz. Ya fiberden ya da işte gene sacdan büktürürüz ama bu ebatta sac biraz zor. Zor olabilir ya da iki parça yapılarak ekleme yapılabilir. Yani şurada işte bir çizgi görürüz. Açılıp kapanacağı için orada şey yapar. Aynen, belki zamanla Kırar. kırabilir. Bak ben mesela benim arabada ne yaptım? Oralara çıta attım. Atmak zorundayım çünkü hani bu bir şey olmaz ama çalıştı ki olası bir orada kastığı zaman şey yapacak ki bu arabada kasacak. Şurada tentemiz var. Tente için Tenteyi koydum. oraya konumlandırdık. Yaklaşık olarak 210 santime, 2 metreye denk geliyor. Tente yükseldikçe gölge mesafesi kısaldığı için bunu bu şekilde konumlandırdık. Pencerelerimiz 2 metre. Tamam. 2 metreye 80 santim. 2 açılır veya tek açılır yapılabilir isteğe göre. Onlar tamamen isteğe göre alınacak kısımlar. Ya şimdi burada iki açıları yaparsak bunu çekeriz, bunun üstüne gelir. Evet. Olmadı geri gider, bu bunun üstüne gelir. Aynen. Dışarı açmayacağız değil mi? Sürgülü mü yapacağız? Hareket esnasında sıkıntı olmaz ama şöyle bir sıkıntısı olur bunun. Sürgülü eğer bunu alüminyum doğramadan yapacaksak orada bir izolasyon sıkıntısı olacak. Çünkü kilitliyorsun, conta basıyor. Peki bunu hani bu formda dışarıya doğru açılır yapsak? İşte Yani öyle sürgülü aynı bu mantık. Yani şunlar dışarı açılacak. Dışarı açılabilir. Burada zaten üstüne bindirdik, şu iki tanesi dışarıya açılacak şekilde. Şimdi dışarıya açılmasında size aslında bir avantajı olacak. Yağmur yağdığında girmiyor biliyorsun. Evet, gördüğünde üstüne dökülüyor, oradan akıp gidiyor. Problemi yaratmıyor. Evet. Şöyle devam edelim. Yine bu kısımlardan. Alkoveni koruması adına bir koruma barı oluşturduk. Yine bir şapkamız var. Tamam, o güzel. Orada şey yok. O gayet de güzel olmuş. Yani genel anlamda Alkoven'deki cam oranları büyük. Şuradan bakalım hemen. Üst taraftan. Peki şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bu senin tamponu bozmamak adına. Bunu delikli yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz. Yani bunu işte 3 santim, 5 santim çapında punchlarla Tabii. delip Yani onu bir ama lazerle kesebiliriz. şu çizgiler olmayacak. Bu senin yaptığın burada Aynen. fiberle yapılabilecek Yani bir malzeme. aslında hazır bir parçayı adapte etmeye çalıştım ben oraya. Yani bunu özellikle biz Hazır neyden bir parça? dökmeyelim. Bunlar aslında fiber. Yani bunlar difüzör olarak kullanılıyor. Bir kartel koruyucu vesaire anlamında kullanılmıyor. Yani bunu delerek oraya bir havalandırma Yapılabilir. ya da ızgarayı yan yana açıp yani sonuçta oraya bir hava girmesi lazım. Evet. Olur. Üst kısımda güneş panellerini konumlandırdık. Sobanın bacası haliyle ortada bir parçalanmaya neden oldu. Orada bir sorun yok.
komple şey yaptık. Hatta şurada da yine bunları yanlardan tutturduk. Tamamen buraya bağlı. Vidalı bir şekilde olabilecek şekilde. Yine 2 metrelik bir sunroofumuz var. Sistem aslında biz şöyle yapıyoruz. Bak onu sadece direkt ona kaynatıyoruz. O köşe band. Çerçevenin içinde duruyor ki şey olmasın. Aynen. Burada da benzer mantık var. Rüzgarda kalkmasın. İşte bir sıkıntısı işte onun kargalar yuva yapıyor. Arabayı çok kullanmazsan öyle bir sıkıntı çıkıyor. Şurayı bir amaç düşündün mü? Yani mesela şu panelleri kısa koyup buraya atabilirdik. Aslında buraya çıkmak için bir merdiven sistemi oluşturmadık açıkçası. Mesela Tamam. şu alkoveni camını açılır hale getirip yine Burcu Hanım'ın da istediği gibi bu kısım hani buradan çıkalım. Devamlı yürüyelim ya da camların kenarından basarak geçelim. Hani bunlara müdahale etmek için bir boşluk alanı olsun diye. Şimdi bu camları açılır yapabiliriz ama bu boyutlarda bir cam, hani bunları her halükarda yapıştırma cam yapacağız. Evet, evet. Yani biz burada otobüsün sistemini kullanıyoruz ki daha stabil olsun. Evet, yani su almasın. Yani şimdi adam bir otobüs alıyor, 10 sene sonra işte bir kaportacıya gidiyor. Boyatırken tekrar söküyor, onları yapıyor ama o zamana kadar su alınmışını gören yok. Buraya aslında adapte etmek lazım merdiveni. Merdiven yapılabilir oraya. Aslında biz biraz daha şöyle düşünmüştük. Bu camlardan biri açılır, oradan müdahale ederiz. Karavanın yüzeyini düz bırakalım. Şimdi şöyle baktığımızda bir Anladım. otomobil gibi ikonik bir görüntü oluşturmaya çalıştık. Hani detayları birbiriyle bütün tasarlayıp hani ekleme Tamam. bir görüntüden uzaklaşalım diye. Yoksa merdivene müsait burası veya yandan tırmanabilme imkanımız da Ha, var. o güzel olur. Ama onu zaten şuraya kadar yapacağız. Evet, Yani evet. hem arabanın yani şunları tamamlamış olur. Aynen. Otomobilde üst yüzeyini görebiliyoruz ya veya dalgalı yüzeyler Evet. olabiliyor. Burada dalgalı yüzeyler olmadığı için biraz daha elmas kesim formlar oluşturduk ki güneş ışığını aracın üzerinde de hissettirelim insanlara. Normalde dümdüz yüzeyler çıkıyor. Veya insan ölçeğinde üstüne bakamadığın bir araç olduğu için algılamada problem yaşıyorsun. Amacımız oydu. Şu kısmı güçlü gösterelim. Bu kısmı da daha pasif, yaşam alanı olarak gösterelim. Amacımız bir bakıma o aslında. Dolayısıyla buradaki formun kaynağı da oradan geliyor. Bir de iç tasarımla dış tasarımı, şimdi içerideki yansımayı dışarıda asimetrik veya işte gelişigüzel bir yere gelsin veya orada mevcut bir parça açalım gibi düşünmedik. İçeriğiyle dışarıyı beraber düşündük. O yüzden biraz da simetri baskın geliyor burada. Şimdi bizim işin doğasında şey vardır, yani biz inşaat işiyle ve işte böyle ahşap işleriyle uğraştığımız için hani mimar çözer, usta uygular. Uygular. Mantık o. Evet. Sen çözeceksin, biz uygulayacağız. Evet, evet. Yani O kısımda zaten şöyle, üçlü bir ayak var. Yatırımcılar, onların istekleri. Proje kısmı, uygulama kısmı, bunları tek potada iyi bir şekilde eritirsek. Aynen, hepsi burada. Dolayısıyla bunların üçünün karışımını oluşturacağız. evet. Ne onlar olmadan biz olabiliriz, ne sen olmadan ben olabilirim. Yani hepimiz birbirimizi aslında destekleyerek gidiyoruz. Bunlar devamında bakalım. Şuradan, kapıdan girince gördüğümüz kısım. Tamam. Banyomuz var. Çini görünümlü seramik Tamam. kullandık. Hemen banyonun, şuradan banyodan da konuşalım da kısaca. Sağ ve sol duvarda 120'ye 240 tek parça seramik kullandık. Keseceğiz tabii ebat olarak. Orada var. Aynen. Kalakatlar. Onun resmini mi çekip gönderdin abi? Kalakat da kullandık. Zeminde de aynısı var abi. Burada ahşap deklerimiz var. Burada ince bir lavabomuz var. Sabit. Şimdi yalnız bu cesaret isteyen bir iş. Bu Evet. seramik çok sert bir malzeme. Biz bunu Beylerbeyi tesisinde kullandık. İşte havalimanında falan da kullanılan malzemeler bunlar. Ve havalimanında çok sıkıntı yaşandı. Bizim daha şu ana kadar Beylerbeyi'nde bir sıkıntımız yok. Şimdi bu sert olduğu için en ufak bir yerden cam gibi düşünün, temperli cam gibi. En ufak bir yerden şey aldığında boydan boya şey yapıyor, Yani yarılma burada yapıyor. derz dolgusu olmaması aslında bizim hoşumuza gidiyor abi. Yani oradaki amaç o. Ama 60'a 120 olarak ya da daha da kırılmasın diyorsanız 60'a 60'a kadar düşebiliriz. Aslında biraz Ya, derdimiz derz dolgusu orada. Bunu işte hani böyle parçalayabilirsek olur. Var parçalı Çünkü- yani 60'a çünkü- 120'si var. Ben hala arabamda cesaret edemiyorum. Mesela kullanmadım yani var ve aşağı yukarı bir ne 50 metre 60 metre var orada. Fazlası var. Cam şimdi bir çerçeve içinde mi yapacağız bunu? Tek başına cam mı yapacağız? Şu kısmı mı? Yani
Açılır kısmı. Açılır kısmı alüminyum profil çerçevesi var, kasası var. Tamam. Artı kanadında alüminyum profil var, içerisinde cam var. Kanatta profil var değil mi? Kanatta profil Heh, var. Profil olmazsa Tabii kanatta profil onun var. da bir garantisi yok. Şurada detayını görüyoruz zaten. Kanatta profil var. Abi içeri giriyoruz buradan, bir koltuğumuz mevcut. Tamam. Kesitten bakınca aracı Tamam. bu yandan kestiğimizde banyomuzla karşılaşıyoruz ilk. Kapıdan girince ya da kapı açıkken de göreceğimiz kısım banyo. Banyonun içini göreceğiz Tamam. direkt. Üst kısımlarda depolama alanlarımız var. Eğimli. Yan kısımları radyuslu. Bunlar lake, tümü Tamam. lake mobilya. Burcu ve Özgür abi country stil istediler. Yani kır evi havası yaratmak istedik burada. El işçiliğiyle yapılmış ürünler hissiyatı oluşturmaya Tamam. çalıştık. Tavanda yine lambirlerimiz var, duvarlar da var. Bunlar boyalı malzeme. Diğerleri masif olarak kullanılabilir. Tamam. Ya da hazır profiller. Yine yukarıda storlarımız var. Buradakiler normal klasik perde artı sineklik. Buradakiler de store. Yine üst kısımlardaki camları muhtemelen karartmalı filmini yapacağız. İstenirse dış yan camları da aynı şekilde. Ya onu çok bir şey yapamıyorsunuz. Biz mesela reflekte yaptık. Bir de konfor kullandık. Yani konfor cam kullandığımız için güneş ışığını kırıyor içeride. Evet. O da çok bir şey yapamıyorsunuz. Bir de bunlara E belgesi alıyoruz. O Yani şey olarak şey var. isteğe göre onlara çevrilebilir. Şöyle devam edelim. Mutfağın o kısımdan baktığımızda şimdi yukarıda alkovene çıkan merdivenleri biz biraz sabit hale çevirdik. Bakabiliriz. Alkovenin orada bir yine kapımız var. Sürgülü. Tamamen orayı kapatıp Tamam. izole hale getiriyoruz. Merdivenler bu yüzeyin içerisine gömme. Yani dışarıda olarak gözükmüyor. Orada verdiğimiz kalınlığın içerisine merdivenleri gömme. Ne kadar mesela? Orada 12 santim. Ön duvar kalınlığı. Aynen duvar kalınlığı 12 santim içeriye gömdük onu. Yani Yani mantık gemici mantığı. gemici mantığı şu kısma denk geliyor. Mutfağımız oldukça yalın, basit. Yani çok fazla işte yukarıda raflar vesaire boğmadık. Tezgah. İçerisi aslında genel olarak öyle. Gözle baktığımızda Tamam. dümdüz ilerleyebileceğimiz. Burada buzdolabımızın bulunduğu yer var. Yine evyemiz. Burada ocaklı bir fırınımız var. Onunla ilgili şuradan şu açıdan. Şurada var görebiliriz. bence. Aynen oradan net bir şekilde görebiliriz şöyle. Birkaç kademe aydınlatmamız var. İşte dolap altlarında, tavanımızda, merdivenlerde. Ayrıca daha aydınlık istenirse ortam spotlarımız var. 220 çıkışlarımız var. İşte Tamam. burada oturduğumuz yerde, mutfakta, karşıda şuradan bakalım hemen. Erdal'cığım senin ilgili alanına giriyor. Bir sobamız var. Soba için mermerden bir havuz oluşturduk. Alt kısmında odunların bulunduğu. Şimdi yanlar? Yanlar da mermer. Yanlar da mermer. Üç tarafı mermer. Peki ne mermeri kullanmayı düşünüyorsunuz orada? Yani bu aslında burada kullandığımız Afyon'dan temin edebileceğimiz mermerlerden, yani doku olarak farklı bir doku değil. Şu kalakat da içeride banyoda kullandığımız kalakatta dokusuyla aynı. 3 santim kalınlığı var. Ya- Tabii burada bir ısınma söz konusu olacak. Şimdi işte orada hata yapıyoruz. Aslında bunu gene ahşapları devam edelim dışında. Devam edebiliriz, yapabiliriz. İçine kurşun kaplayalım. Bu işin olmazsa olmazı kurşun. Bizim çekme aldığımız karavanların içinden de bütün sobaların arkası hep şey çıktı. Kurşun plaka. Yani ambiyant bir malzeme. bu mu? Tabii. Üzerindeki. Onu kaplamış. Ha bunu bakılabilir ya da yanmaz başka bir şeyler bakılabilir. İçi taş örülebilir. Yani sobanın olduğu yer. Gene böyle bir malzeme konur. Hani kurşun hani sağlığa zararlı denirse eğer. Panellerini konumlandırabiliriz. TV ünitesi dediğin? Şurada şu Yani kısım. televizyonun Televizyonun bulunduğu kısım, aynen bir dolabımız var. Bu yine spider kolla yönlendirilebiliyor. Tamam. Arka kapının oradan baktığımızda içeri böyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Anladım. Bir diğer görüntüde kapının girişinden arkaya baktığımızda orada da böyle bir görüntü var. Şurada bir aydınlatmamız var. Burada yaktık biz bunu. Sebebi de Tamam. kapağı açtığımızda arka tarafta şeyi aydınlatsın istiyoruz. şurada var bak. Aynen orada vardı. Nerede? Bak şurada da var. Aynen. Orada var. Aynen oradan bakabiliriz. Şöyle. Şurada var yakın görüntü. Aynen.
Yuvasından çekip çıkarıyorum. İçeriye doğru yatırıyorum. Üçünü de. Anladım. Daha sonra oraya da yerine kilitliyorum. Bu asansörle beraber kapanıyor. Tamam, o olur. Orada Böyle bir pozisyon var orada da. Şuradan baktığımızda perspektifte görüntü şu şekilde. Şurada açılmış perspektifler vardı. Mevcutta. Hayaller bu şekilde. sorun değil. Bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Düşlerde, diğer skeçlerde. Yani böyle vinci görelim ve hani açık olsun bir bakıma dedik ama aracın ön kısmı çok karakteristik olduğu için şu tamponun farklı bir şekilde öne çıkması, yani çok detaylı olması şuradaki silüeti öldürüyordu. O yüzden biraz böyle pasif hale getirdik. Yoksa vincin açık kalması, oradan direkt mekanizmaya ulaşmamız daha sağlıklı, daha iyi. Zaten halihazırda bunda da bazı adaptasyonlar yapacağız. Görünen o. Ya onlarda sıkıntı yok. Yani gayet de güzel. Ön tarafı hem sade durmuş hem şey durmuş. Yani biraz yalın bıraktık onları. Güzel olmuş. O denemelerde işte farklı haller de var burada. Ya da daha vahşi tamponların olduğu. Yani şu ağız açıldıkça karakteri yitiriyor. Zaten orijinalinde de dümdüz bir çizgi var tampon. Ya şimdi bu arabaların şeyinde mesela askeri versiyonlarında tampon tamamen geriye. Evet. Farklı bir tampon. Eğimli. Evet, biz mesela bir tampon yaptık. Çok farklı. Şimdi bunlar mesela zincirle yapmışlardı. Biz buraları böyle değiştirdik, cep gibi yaptık. Hı hı. Yani hala kalıpları durur yani şu Daha kalıplar. sağlıklı yani daha stabil olması. Ya diğer türlü bundan ters hareketle indiğiniz zaman orijinal merdivenlerinde manların ki bir de böyle arazi tipi yüksek merdivenlerde insana gayri ihtiyari böyle bir yere kadar iniyor oradan atlıyor. Atladığı zaman çoğu eski burunsuz kamyon kullananların çoğunda bel fıtığı olur. Evet. Sebebi aslında bu. Mesela bu araçlarda, burunlu araçlarda yalın merdiven var. Basıyorsun, çıkıyorsun. En son çamurluğun üzerine çıkıyorsun. Rahat biniyorsun. Şimdi biz zaten buradaki şeyi onun için yaptık. Evet, evet. Yani şu olması lazım ki oradan geniş yani atlayamıyorsun. Tabii daha stabil bir görüntü. He. Yani burada zorlayıcı kısım şuydu. Bu askeri kökenli bir araç olduğu için hatları çok sert. Ve şekil vermekte biraz zor oluyor. Yok aslında üzerinde çalışırken çok daha farklı oluyor. Daha farklı oluyor. Tabii daha tabii. Yani çünkü arabaya uyarlıyorsun her şeyi. Tabii. Orada bir sıkıntımız yok yani. Yo doğru diyorsunuz abi ama şuradaki kısımda şimdi mesela biraz daha dediğiniz gibi hani güncel bir araca yönelttik. İşte bu aslında askeri araç stilinden biraz farklılaşmış oldu. Daha vahşi tamponu var normalde. Orijinalde işte farklı baktığımızda. Ama şu görüntü daha iyi, daha stabil. Sağlık açısından Tabii. da dediğiniz gibi Evet. iyi bir nokta. Bence gayet iyi. Hiç şey yapmıyor. Bir işte soğutma işini çözdüğümüzde Evet. bu iş bitecek yani. Zaten arabanın kendi orijinalinde de buradan borular geliyor arkaya. Boruların altında şey var. Radyatör korumalar aslında diferansiyel koruma değil o. Onlar var. Zaten diferansiyele kadar vurduysanız düşünmeyin. Her şey oraya kadar her şey gitmiştir. Yani radyatörleri koruyor, karteli koruyor alttan. Öyle bir sistemi var. O mecburen gene altta kalacak ama onu da bunun altına gizleyeceğiz. Buradan da işte içeriye şey almamız lazım. Havayı içeri almamız lazım.